Kıymetli dostlar, merhaba. Geçen yorumlara bakmıştım biraz. Yorumlarda gelen bazı sorular vardı. O sorulara istinaden bu videoyu çekiyorum. Salep'le alakalı bazı bilgiler istemişler arkadaşlar. Nereye satılır, nasıl yetiştiririz gibi. Salep bitkisi arkadaşlar sanıldığının aksine dayanıklı bir bitki. Her koşulda, her toprakta hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde, her rakımda olabilecek kabiliyette bir ürün. Bunu gerek hobi olarak gerek tarımsal bir faaliyet olarak yapabilirsiniz. Ancak yumruları biraz fiyat anlamında pahalı. Bunu 500 metrekare bir dönüm 2 dönüm yapabilmek için biraz yatırım gerekiyor. Yani bir 300-500 bin lira gibi, hatta belki de daha fazla olabilir. Bir şey gerekiyor, finansman gerekiyor. Onun haricinde hobi olarak yapılırsa 3-5 metrekarede evinizin bahçesinde yapabilirseniz yapın. Çünkü bu çok kıymetli bir bitki. Bunu bir kere toprağa ektiğiniz zaman da çok ilgilenmeseniz bile kendi yaşamını devam ettiriyor. Her sene ürüyor çünkü. 2-3 tane, 3-5 tane türüne göre, cinsine göre yumru atan, yumru veren türleri var. O yüzden nereye satarız gibi bir kaygınız olmasın. Çünkü hali hazırda şu anda piyasada dönen saleplerin birçoğu zaten insanlar bunu yetiştirmiyorlar. Yani çok az yetiştiren, daha çok işte böyle doğadan kaçak olarak sökülüp pazarlarda satılıyor. Un haline getiriyorlar, büyütüyorlar. Öğüttükten sonra da kuru ya da kuru ya da un olarak da satıyorlar. Ununu satıyorlar. Tozunu, yani daha doğrusu. Tozu belli bir para, bunu her yere satabilirsiniz. Bunun için bir engel yok. Dondurmacılara işte diğer vesaire, hatta yani öyle bir bağlantı kurabilirseniz ilaç sanayide falan da kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Bunun ektikten sonra bir kere yatırım yapıyorsunuz. Ondan sonraki süreçte kendi kendini amorti ediyor. Bununla alakalı başka bir soru da şuydu: hangi yükseltide olur, nerede olur, hangi bölgede olur gibi. Hemen hemen her bölgede oluyor. Yani sıfırdan 1800-2000 rakıma kadar ben görmüştüm çünkü internette araştırdığımda. Ama şöyle bir durum var: her yükseltide aynı verimi vermeyebilir. Buna göre farklı farklı türler var. Mesela bendeki buradaki tür Serapies sıfırdan 1200 metrelere kadar falan oluyor. Ama tabii ki örtü altında yapılırsa yüksek rakımlarda daha garantili olmuş olur. Yani donma riskine karşı. Benim yaptığım denemelerde eksi 15 derecelere falan dayanabiliyor, dayanıklılık gösterebiliyor. Onun haricinde bizim Karadeniz'de burada mesela örnek olarak bahçede görüyorsunuz, otla mücadele ediyoruz. Bir mücadelesi bunun ot sadece. Onun haricinde toprak organik bakımdan zenginleştirirseniz yumruğunun irilik kalitesi ve sayı bakımından farklılık gösterebilir. Yani toprağınızda makro ve mikro elementler varsa ya da bunu gidip ölçtürebilirsiniz ziraat odalarından toprağınızı. Kireçli toprağı biraz daha fazla seviyor. Kireç oranını falan düzenlerseniz toprağınızın hiçbir sıkıntı olmaz. Fakat burada bunu edindikten sonra yapmanız gereken toprağınızın hazırlanmasının iyi olması gerekiyor. Düz arazilerde daha çok internette falan gördüğünüz yerlerde görüyorsunuzdur, bahçelerde. Düz arazilerde su durduğu için bunu bir yastıklama yaparlar. Yastık işte andallarını açarlar su durmasın diye. Burada böyle yamaç, işte burası %15, %10, %15 gibi bir eğimi var bahçenin. Böyle bahçelerde hiç gerek yok. Geçirgen ve tımlı toprakları seviyor. Zaten su olmaması lazım. Başka da bunun özel bir bakımı yok arkadaşlar. Ben 13 senedir burada hala da deneme üretimi yapıyorum. Ve gerçekten de sonuç aldım. Güzel de ilerliyor. Sadece bundan sonraki süreçte yerini hazırlayıp 3-5 dönüm yapacaksanız belli bir finansman gerekiyor. Yani çünkü ürün şu anda bildiğim kadarıyla 1800-2000 lira arası yumru fiyatları. O yüzden biraz yumru fiyatlarından dolayı pahalı bir ürün. Burada yumru alacağınız zaman da şöyle bir şey tavsiye edebilirim size. Mesela örnek olarak burada bakın, bunlar küçük bir ceviz büyüklüğünde olan yumrular. Bunları ben Eylül sonlarında diktim buraya. Depoda kendi kendine çimleniyor çünkü. Çimlendikten sonra diktim. Biz de şöyle mesela daha küçük, evet, bir ölçeklendirdim, büyük küçük orta diye. Bakın bunlar da
küçük türler, yani yaprakları gelişmemiş fazla. O yüzden satıcılar bunları söylemez. Satıcıdan alırken böyle iri boylarını seçmeniz gerekiyor. İri boylarını seçerseniz sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Gelişimleri gayet güzel. Ancak şöyle bir durum var. Arka tarafımda şöyle başka bir şeyim vardı. Ayrı bir yerim vardı diktiğim. Evet, buradaki şimdi ottan görünmüyor ama içindeki salepler yaprak anlamında daha fazla gelişmiş. Çünkü burayı Haziran ayında söküp geri dikmiştim. Karadeniz'de bu mümkün çünkü sürekli yağmur alıyor ama yağmur almayan bölgelerde sulamak gerekiyor. Bu zahmetli olabilir. O yüzden Eylül ayında çimlendikten sonra dikilmesi bir önerimdir. Nereden temin ederiz diye soranlar olmuş arkadaşlar. Nereden temin edersiniz? Bunu bakanlık onaylı, Türkiye'de Google'a yazdığınız zaman da 14-15 böyle firma ya da işte şahıs firması ya da bireysel bu işin iznini almış olan şahıslar var. Onların firmalarından temin edebilirsiniz. Aynı zamanda salep birlikleri falan var farklı yerlerde, Karadeniz'de, Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde. Oralarda birliklere üye olabilirsiniz. Üye olduğunuz birlikler kanalıyla bunun satışını ve pazarlamasını da rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama şöyle bir, az önce söylediğim gibi, şöyle bir sıkıntınız olmasın. Toprağınıza ektiğiniz zaman da bunu güzel çiçekleri oluyor. Bir karşılıklı bir duygusal bağ kuruyorsunuz. Bahçenizde durur. Hem bu işte uzmanlaşmış, öğrenmiş olursunuz. Yarın bir gün yatırım yapma fikri oluştuğu zaman da başka bir alandan yer kiralayıp ya da satın alıp bunu yapabilirsiniz. Önemli olan bitkiyi tanımak, bitkinin nasıl yetişiyor, ne oluyor, hangi bölgede nasıl farklılıklar oluşuyor, oradaki floraya uyum sağlıyor mu, sağlamıyor mu, hangi türlerin tarımı hangi bölgeye uygun, bunları anlamanız açısından 3-5 metrekare bir yeriniz de olsa bunları orada yapabilirsiniz. Hatta ve hatta kışlık salep içeceğinizi buradan karşılayabilirsiniz. Yani satmasanız bile kendi, çünkü marketten alacağınız saleplerin içinde 5 oranında falan salep var arkadaşlar. Gerisi nişasta ve salep aroması. Hiç sağlıklı değil daha doğrusu. Ama şimdi burada kendi yaptığınız saleplerin işte 5-6 gramı, 7-8 gramı 1 kilo süte kardığınız zaman da gerekli müsilaj oranını sağlıyor ve nefis saleplerinizi bu şekilde kendi bahçenizden yapabilirsiniz. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Gene aklınıza takılan başka sorular varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Gerekli bilgileri ben buradan bildiğim, tecrübe ettiğim bilgileri kendim size aktarabilirim. Buradaki bilgiler tamamen benimki 3 yıldır benim kendi gözlemim. Yani tamamen internet ortamında, sosyal medyada falan anlatılanların dışında bu kendiniz gözlemlemeniz gerekiyor. Çünkü her bölgeye göre farklılık gösteren bir ürün. Yani bazı bölgede de Mayıs ayında mesela hasat edilirken bizim bölgemizde Temmuz'a kadar uzayabiliyor. O yüzden yani kendine münhasır bilgiler içermekte salep tecrübesi. O yüzden kendiniz tecrübe etmeniz en sağlıklısı diyorum. Kalın sağlıcakla. Başka videolarda görüşmek üzere.